Merhabalar, bu videomuzda Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C telefona HavaCos 3.12 ROM'u nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Bu ROM'un Android versiyonu Android 10. İşlemlere başlamadan önce birkaç hatırlatmamız var, onları yapalım. Bu videodaki işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki tüm veriler silinecektir. İhtiyacınız olan bütün verilerin yedeklerini alıp bu işlemlere öyle başlamanız gerekmektedir. Ayrıca bu videoda yaptığınız işlemlerden dolayı cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. ROM'da çalışmayan bir özelliğimiz mevcut. ROM'un içerisinde yüklü gelen kamera uygulamasında video çekimi yapamıyoruz. Ama bu video çekemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Google Kamera uygulamasını yükleyerek cihazımızda video çekimi yapabiliriz. Ayrıca ROM'da video çekimi yaparken ses çok düşük geliyor. Bunun bir çözümü yok. Normal telefon görüşmesinde ya da videolu görüşmede ses problemi yok ama video çekimi yapılırken ses çok düşük geliyor. Bunları da hatırlatmış olalım. Şimdi işlemlerimize geçebiliriz. İşlemlerimiz 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Samsung driver'ların yüklenmesi. İkinci aşama TVRP'nin kurulması. Üçüncü aşama ROM'un kurulması. Ayrıca isteğe bağlı olarak root yapılması. Öncelikle driver'larımızı yükleyelim. Video altına koymuş olduğum linkten bu dosyayı indiriyoruz ve çalıştırıyoruz. İleri diyerek kurulumumuzu tamamlıyoruz. Yükleme tamamlandı. Son diyerek driver'ların kurulması işlemini bitiriyoruz. Evet, şimdi TVRP'yi yükleyelim. Video altına koymuş olduğumuz linkten bu dosyayı indiriyoruz ve arşivden çıkartıyoruz. Bunun içinde Odin ve TVRP var. Şimdi cihazımızı download moduna almamız lazım. Cihazımızı önce kapalı konuma getiriyoruz. Evet, cihaz tamamen kapandıktan sonra menü tuşu, ses kısma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Evet, böyle bir menü karşımıza geliyor. Burada volume up yani ses arttırma, continue devam etmek. Volume down yani ses kısma iptal etmek demek. Eğer ses kısmaya basarsak cihaz yeniden başlıyor. Biz ses arttırmaya basarak cihazı yükleme moduna getiriyoruz. Evet, şu anda cihazımız download moda girmiş oldu. Şimdi masa üstünden Odin klasörünü açalım ve Odin Exe'ye çift tıklayalım. Uyarıya OK diyorum. Şu anda cihazımı bilgisayara bağlayacağım. Kablo yardımıyla cihazımı bilgisayara bağlıyorum. Evet, bu kısımda COM27'de cihazım bilgisayara bağlı olarak görünüyor. Şimdi AP butonuna basıyoruz ve TVRP dosyamızı göstereceğiz. Buradaki TVRP dosyasını göstermemiz lazım. Klasörümüz açıldı zaten. Hemen dosyayı da gösterdik. Şimdi bu kısımdaki işlemde birazcık acele etmemizi gerektiren bir durum var. Start butonuna bastığımızda TVRP 1-2 saniye içerisinde yükleniyor. Biz Start butonuna bastığımız anda elimizi Home tuşu, ses arttırma tuşu ve Power tuşlarına basılı tutmamız lazım. Şimdi hızlıca Start butonuna basıp bu işlemi gerçekleştiriyorum. Evet, Start butonuna bastım. Hemen 3 tuşa birlikte basılı tutuyorum. Evet, bakın yukarıda Recovery is not C-Android enforcing diyor. Bu işlemi başarıyla gerçekleştirmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Start butonuna bastığımız anda Home tuşu, ses arttırma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz ve bu ekrana geliyoruz. Şu anda TVRP yükleme işlemimiz tamamlandı. Evet, şu anda bilgisayardaki Odin klasörünü kapatabiliriz. Şimdi cihazımıza yeni sistemi yüklemeden önce cihazdaki her şeyi silmemiz lazım. O yüzden Wipe menüsüne giriyoruz. Ardından Advanced Wipe'a giriyoruz. Burada bütün dosyalarınız silinecektir. Daha önceden de söylemiştik. Tekrardan hatırlatalım. Dalvik, System, Data, Internal Storage ve Cache. Evet, bu bölümleri seçip aşağıdaki sürgüyü sağa doğru kaydırıyoruz. Şu anda cihazımızda wipe işlemi tamamlandı. Geri butonuna basarak tekrardan ana menüye geliyoruz. Şimdi video altına koymuş olduğumuz linkten ROM'la alakalı dosyaları indiriyoruz. HavaCos ve OpenGoogle Apps dosyalarını zaten ROM'u yüklemek için kullanacağız. Google Kamera uygulamasını ROM'un içerisindeki kamera uygulamasında video çekme özelliği çalışmadığı için kullanacağız. Megis 25 zip ve Megis 25 APK dosyalarını da root yapmak için kullanacağız. Eğer siz cihazınıza root yapmak istemiyorsanız bu iki dosyayı almanıza gerek yok. Ben şimdi hepsini kopyalıyorum. Bilgisayarın hafızasına geliyoruz ve buraya yapıştırıyoruz.
Evet, dosyalar cihazımızın hafızasına geldi. Şimdi telefonumuza geliyoruz. Home tuşuna basıp sürgüyü kaydırıyoruz ve kilidi açıyoruz. Ardından install menüsüne geliyoruz. Buradan önce Havocos ROM'unu seçip sürgüyü kaydırıyoruz ve ROM'u yüklemeye başlıyoruz. Evet, şu anda ROM'umuz yüklendi. Bir defa geriye geliyoruz ve Google uygulamalarının çalışması için Open Google Apps dosyasını sürgüyü kaydırarak yüklüyoruz. Evet, şu anda Google uygulamalarımız da yüklendi. Eğer cihazınıza root yapmak istemiyorsanız reboot sistem diyerek cihazı başlatabilirsiniz. Ben root da yapmayı göstereceğim. O yüzden geriye geliyorum. Ve buradan Megis25.2 zip dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyorum. Şu anda cihazımıza root yapılıyor. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi reboot sistem diyerek cihazı başlatıyoruz. Evet, şu anda sistem açıldı. İlk açılışta bu uyarıyı veriyor. Close app diyerek atlıyoruz. Dilimizi seçiyoruz. Başlat diyoruz. Ayarlarımızı hızlıca yapıyoruz. Burayı hızlı geçiyorum. Evet, şu anda ROM'umuz başladı. Önce hemen uygulamaların arasına gidelim ve Megis'in burada olmadığını görüyoruz. Hemen dosyalara gidiyoruz. Evet, burada cihazımızın dahili hafızasındaki uygulamalar görünüyor. Buradan Megis 25.2 APK dosyasını seçerek kuruyoruz. Evet, Megis yüklendi. Aç diyelim. Ek kurulum gerekli diyor. Yeniden başlatmak istiyor musunuz dedi. Tamam dedim. Ve cihaz 5 saniye içinde yeniden başlatılacak. Evet, şu anda cihaz açıldı. Uygulamalarımızın arasında Megis'i görüyoruz ve problemsiz bir şekilde Megis çalışıyor. Evet, şimdi kamera uygulamasının video çekimi yapmadığını söylemiştik. O yüzden daha önce cihazımızın hafızasına attığımız kamera uygulamasını yükleyeceğiz. Dosyalara giriyoruz yine. Bakın, burada cihazın hafızasına attığımız APK dosyamız var. Google kamerayı yüklüyoruz buradan. Uygulama yüklendi. Aç diyelim. İzinlerimizi verelim. Evet, şöyle yana kaydıralım. Evet, şu anda sorunsuz bir şekilde video çekimi yapabiliriz. Ve bu videoyu problem çıkarmadan izleyebiliriz. Şöyle cihazımızın Android sürümüne de bakalım. Ayarlar kısmına geliyorum. En aşağıdan telefon hakkında kısmına giriyorum. Ve Android sürümümüz burada görünüyor. Android 10. Buraya hızlı bastığımızda da Android 10 olduğunu görebiliriz. Gayet akıcı çalışan güzel bir ROM. Şimdi artık kamera uygulamasında bu kamerayı kullanmayacağım için bunu buradan kaldıracağım. Ve diğer kamerayı buraya alacağım. Ayrıca bu kamera uygulamasının hiç görünmesini istemiyorum. Şu uygulamalar arasında da görünmesini istiyorum. O yüzden ana ekranda uzun basıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Ardından uygulama çekmecesine giriyoruz ve burada gizlenmiş uygulamalar kısmına giriyoruz. Tamam diyoruz ve kamerayı buradan gizliyoruz. Artık uygulamalarımız arasında video çekimi yapmayan o kamera görünmeyecek. Böylece cihazımızdaki temel ayarları yapmış olduk. Wi-Fi, NFC, Bluetooth, arama yapıp arama alma, WhatsApp üzerinden görüntülü arama yapma fonksiyonları çalışıyor. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.